Arkadaşlar herkese yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar. Bugün dedim gene şu Carlos'la ayıyı bir arada salayım bakayım, anlaşacaklar mı? Şimdi her zaman böyle baskınlık yapmaya çalışıyorlar. Baskınlığa devam ediyorlar da ben bunları kafaya koydum arkadaşlar, anlaştıracağım. Zaten ilk etapta biliyorsunuz hep kavga ediyorlardı. Yani anlaşmaları falan mümkün değildi ama ilkine göre artık çok daha iyi. Çok daha uyumlular, anlaşıyorlar. Zaten Carlos'a göre daha uyumlu da hep sıkıntıyı, yani baskınlığı Carlos kuruyor arkadaşlar. Yani kurmaya çalışıyor. O da Carlos kendi liderliğini oturtmuş burada. Ayı da başka bir erkek köpek olduğu için onun liderliğine müsaade etmiyor. Yani Carlos'un da böyle yapmasının sebebi lider olması. Mesela burada ayı lider olsaydı, Carlos olmasaydı ayı da aynı şekilde Carlos'a yapardı. Anladınız mı? Tabii bunu aşmak oldukça zor bir şey. Bunu zaten aşamayız. Yani bu erkek köpekler arasında her zaman mücadele, baskınlık, savaşı, kavga, gürültü devam eder. Biz bunu en az nasıl minimala indiririz, nasıl anlaştırabiliriz? Bunu başarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bence ilkine göre çok iyi. Ne diyorsunuz? Bak ilk zamanlar hep kavga ederlerdi. Şimdi gene uyumlular. Yani ikisi de bir dalgada bir tarafa gidiyor. O bir tarafa gidiyor. Herkes bir koku bırakıyor falan. En azından kavga etmiyorlar. Yani o konuda harbiden gelişmeye devam ediyor. Az önce dedim çıtırı mı salsam buraya? Bir de bu tayfanın içine de. Karam, ne yapıyorsun bakalım? Fare suratlı kızım beni, gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel, çabuk seveyim seni, gel. Aşkım benim, aferin sana. Marlı arkadaşlar büyük ihtimalle çıtıra dalabilir diye düşündüm. Ondan sonra vazgeçtim. İlk önce onu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Hani dün yaptım ya. Şirayla çıtırı saldım ortaya, anlaştım ikisini bir. En azından kavga edeceklerse bile. Yani etme ihtimalleri her zaman var yani. Bu gayet normal sonuçta. İnsan değil arkadaşlar, köpek yani. Onların doğası gereği gayet normal böyle bir şey. En azından dedim. İkisini bir salayım, en azından kavga ederlerse ayırması kolay olur. Şimdi burada birisi kavga ettiği zaman bu sefer hepsi birbirine giriyor. O yüzden de ayırması benim için bir güç, bir ölüm oluyor yani. Tek başıma olduğum için kolay olmuyor. Bir de hepsi kocaman köpekler arkadaşlar. Ufak değiller, güçlü hayvanlar yani. O yüzden de benim için oldukça zor oluyor. Son birkaç gündür de bazı bizim ayıya eleştirisel yorumlar alıyorum. Onu da kıskananlar yazıyor tahminim. Yok. Ben geçen demiştim ya arkadaşlar, ayının demiştim döşü falan çok iyi. Yani bu ön tarafı, göğüs kısmı. Hayvan demiştim çok dik duruyor, güzel duruyor falan. Yok. Ayının fiziği güzel değilmiş. İyi değilmiş. Yok onda kırıklık varmış. Cart curt falan filan. Yani böyle bir eleştiriler gelmiş. Yani benim görüşüm ayının fiziği gayet güzel. Ayı boylu bir köpek. Boylu bir köpek olmasına rağmen bacaklarında herhangi bir yamukluk, herhangi bir kusur vücudunda ben göremiyorum arkadaşlar. Hadi tamam oğlum, sakin ol oğlum, sakin. Gelin gençler buradan bir uzaklaşalım hele. Gelin. Tamam Mazlum baba. Hades'in gazına gelip bir anda dalaşabilirler arkadaşlar. O yüzden uzak duracağım. Yani benim gördüğüm bir kusur ben göremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum hatta ayıya. Hani kuyruğu, simit olması, fiziği, duruşu, bence her şeyi muhteşem yani. Biraz kilo eksiği vardı. Onu da kapatmaya başladık. Öncekine göre biraz daha kilo aldı. O da yaz olduğu için biraz kilo vermesi gayet normaldi arkadaşlar. Şimdi havalar soğumaya başladı. İnşallah daha da dolacak o fiziği. Arka tarafında ufak bir görüyorsunuz yani. Şurada bir boşluk var. Onu da zamanla kapatacağız. Yani yaz olduğu için gayet normaldi. Şimdi havalar serinliyor, soğuk olmaya başladığı için hayvanlar kışın kilo alırlar. Yazın kilo verirler. Unutmayın arkadaşlar. Çünkü yazın az yerler. Kışın da köpekleri yağlandırırız. Daha çok kilo alırlar. Tabii bizim burada gene yağlanamayacak da niye? Ya hep köpek salık sonuçta. Hep geziyor. Antrenmanını yapıyor. Koşuyor, oynuyor. Gene yağlanamaz da. Benim istediğim zaten böyle kaslı, fit bir fiziği olsun. Yani böyle çok hantal olmasın. Çünkü ben hantal olduğu zaman pek sevmiyorum arkadaşlar. Hantal olmaktan ziyade biraz daha fit olmasını istiyorum. Ayı da bu konuda bence başarılı yani. Carlos bari hayvanı sıçarken rahat bırak ya. Abi sıçarken bile hayvanı darlar mı bir hayvan? Baksana. Gene ayrılmıyor peşinden. Bence güzel. Ne diyorsun? Şimdi ben de kafama takıldı. Böyle deyince yani gözümde hayvanda kusur aramaya başladım. Yani kusur olsa da önemi yok da.
Çünkü o benim çocuğum yani. Ben onu her haliyle seviyorum. İsterse bacağı olmasın, kafasında bir sıkıntı olsun, kuyruğu olmasın. O benim için mühim değil. Ben o çocuğun kalbini seviyorum yani de. Ama öyle deyince de ya dedim şimdi yiğidi öldür hakkını yeme diye bir söz var arkadaşlar. Aynen bence gayet fiziği güzel. Yani siz bir sıkıntı gördünüz mü? Gördüğünüz bir kusur var mı? Onu merak ediyorum. Varsa yorumlara yazın. Hani şurası şöyle şurası böyle. Yoksa ben göremedim yani. Her şeyi dört dörtlük. Hatta Carlos'a da çok sokak köpeği falan yazanlar var bazıları. Ya bu arkadaşlar çok kıskanç arkadaşlar. Ya sokak köpeği olsa da bir önemi yok da. Ya varsayalım ki sokak köpeği olsun. Varsayalım ki. Şimdi Carlos Anadolu çoban köpeği diye geçiyor. Yani böyle köpekler melezlenmiş oldukları için, saf bir ırk olmadıkları için Anadolu çoban köpeği diyoruz. O da Anadolu çoban köpeği yani. Adamlar şimdi güzel olanlara Anadolu çoban diyorlar. Örnek veriyorum, çirkin olanlara sokak köpeği. Öyle bir dava yok kardeşim. Senin sokak köpeği dediğin de Anadolu çoban köpeği o zaman. Baktı köpek güzel. Bu Anadolu çoban köpeği. Baktı köpek çirkin. Bu sokak köpeği. Öyle bir dava yok. O da Anadolu çoban köpeği. O da Anadolu çoban köpeği. Böyle kangalların, malakların, böyle çoban köpeklerinin melezlenmesi sonucunda olan köpeklere Anadolu çoban köpeği deniyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ama ben böyle baktım mı Carlos'a? Carlos'un görünüşü muazzam. Harika bir görünüşü var. Fiziği, boyu, posu, duruşu ve yaşlı bir hayvan olmasına rağmen de bence gayet güzel. Tüyleri biraz dökülmüştü. Geçenlerde bu uyuza yakalandı. O tüyler de inşallah daha da toplayacak, daha da düzelecek. Biliyorsunuz zaten kışın Carlos'un yeleli hali falan muhteşem oluyor. Muhteşem gözüküyor yani. İyice tüyleri kabarıyor ya. O zaman daha da güzel duruyor. Hadi Carlos'ta bir de düşünsenize ayı gibi simit kuyruk var. Vallahi o zaman da muhteşem oldu. Ben Carlos'un görünüşünü falan gayet beğeniyorum arkadaşlar. Ya tabii şimdi bazı arkadaşlar böyle çekemiyor, kıskananlar oluyor. Böyle boş boş yorumlar atıyorlar. Öyleymiş, bu böyleymiş. Yani ben zaten her zaman söylüyorum. Ben zevkine köpek beslemiyorum. Hani zevk olarak değil yani. Örnek ben çok güzel bir çoban köpeği, çok güzel bir setter, çok güzel bir pitbull'um var demiyorum ben. Benim köpeklerimin hepsinin bir hayat hikayesi var. Değil mi Süslüm? Ben onlara öyle sahiplenmişim. Akıl var, mantık da var. Yani bir insan şunu da düşünür. Kardeşim ben Türkiye'nin en büyük evcil hayvan kanalının sahibiyim. 1,5 milyon takipçimiz var bizim. Ben istesem zaten en kral çoban köpeğini de alırım. En kral malaklıyı da alırım. En kral alabayı da alırım. En kral kanakorsoyu da alır getirebilirim yani. Ona da bakabilirim ben. Hani bunu bir insanın ilk önce kapasitesinin varması gerekiyor, anlaması gerekiyor ama tabii böyle arkadaşlar beyinlerini kullanamadıkları için hani bir bölümünü kullanabilir sadece. Allah o kadarına izin vermiş. O yüzden tam kafaları basmıyor. Yoksa ben bilmiyor muyum gidip en kaliteli çoban köpeğini getirmeyi buraya, en kaliteli kangalı. Ben de biliyorum. Ama benim öyle bir hevesim veya kimseyle yaptığım bir yarış yok arkadaşlar. Ben tamamıyla hepsinin bir hayat hikayesi var benim gelen köpeklerimin. Onlara o şekilde sahiplenmişim, almışım, bakıyorum, büyütüyorum, besliyorum, onlara sahip çıkıyorum yani. Benim için en önemli şey o hayvanı mutlu edebilmek, ona bir yuva olabilmek. Ama tabii böyle arkadaşlar vicdan nedir, hayvan sevgisi nedir bilmedikleri için benim gibi düşünemezler tabii. Onlar böyle cins severler, hayvan sever değiller. Cins severler. Örnek veriyorum, köpeği de istediği gibi olmaz mesela. Varsayıyorum köpek, her köpek yürekli olmuyor. Yüreksiz olur. Hiç ona canmış değilmiş bakmaz, gider sokağa atar, barınağa atarlar. Veya gider başka köpeğin önüne atıp dövüştürürler. Yani bunlar böyle kansız insanlar. Gidip de onlara ben de hayvan sevgisi nedir, vicdan nedir, bir cana sahip çıkmak, ona yuva olmak, bir umut olmak nedir anlatsam da anlamazlar zaten. Nasıl anlasın ki? Onların kalbi şeytanlaşmış, taşlaşmış yani arkadaşlar. Anladınız mı? Ama şimdi çocuklarıma da eleştiri geldiği zaman şimdi ben onlara değer vermesem zaten, onlara bir laf geldiği zaman umurumda olmaz ama değer verdiğim için, onları sevdiğim için böyle laflar geldiği zaman da ister istemez canım sıkılıyor. Bir de şimdi dediği köpek de hani mazluma dese tamam diyeceğim. Ayı yani, ayının ne sıkıntısı varmış be kardeşim. Gençler gelin buraya. Gelin bakayım buraya, gel. Bak anlaşmaların muhteşem gene. Ayı zaten bu baskınlığa müsaade etmese emin olun çok kavga ederler. Geçen ufak bir tartışmaları oldu Ayı ile Carlos'un. Kavga ettiler arkadaşlar. O sıra videoda değildim. Gene bahçedelerdi. O da bir tane çoban yüzünden. Şu koyunlarını telin dibine getiriyor. Köpekler deliriyor burada. Onun yüzünden köpekler birbirine girdi. Yoksa Ayı ile Carlos gene böyle devam ediyordu. Kavga etmiyorlardı. Orada bir fena bir olay yaşadık. Şimdi şunu söyleyeyim size. Carlos yaşlı arkadaşlar. Carlos'a ciğer yok. Niye yok? Yaşlı çünkü hayvan. Örnek vereyim, Carlos orada bir
Daldı ayıya, şimdi kolay değil. Orada kaç tanesi girdi biliyor musunuz? 10 taneye yakın. Ben ayırana kadar canım çıktı. Carlos en fazla 1-2 dakika durabiliyor. Niye? Nefesi yok. Dayanamıyor hayvan. Ciğerleri patlar seviyesine geliyor. Yaşlı çünkü. Ama ayı desen 3-4 yaşında hayvan yani daha. Tam şeyinde. Patlama döneminde. Ayının öyle bir sıkıntısı yok. Ama şuna bakıyorum ben. Carlos yaşına göre bile muhteşem. Carlos'un bak, Carlos gel. Carlos. Bak. Carlos'un bakın şurada. Dur ona şunu bir göstereyim dur. Bak bir tane köpek dişi bile yok. Görüyorsunuz mu altta? Bir tane köpek dişi bile yok. Ama Carlos gene de yaşına göre bence efsane muazzam bir köpek. Şimdi yavruları da eminim ki yavruların kanında da hani geceyle çiftleşirler ya. Carlos baskın bir köpek. Hades baskın, Marla baskın, Tyson'ın baskındı mezarcığım. Bunların hepsinin genetiğini taşıyan yavruların nasıl baskın olacaklarını siz düşünün yani. Çok güzel yavrular olacak. Ona adım gibi eminim. Öyle böyle değil. Bir de işin içinde Mia olsa bizim en baskın kız bu. Boyu ufak ama kimseye R yapmaz. Hiç çekinmez. Zaten bu French Bulldog'lar var ya. Önceden bu kadar ilgim yoktu. Ben açık konuşayım arkadaşlar. Ben ufak köpeklere benim pek ilgim yoktu normalde. Da Jackie'yi aldım. Jackie'de bir ilgi başladı. Çok sevmeye başladım. Çok komik geldi bana. Sonra Mia derken falan French Bulldog'u böyle yakından tanıyıp keşfedince harbiden muazzam hayvanlar. Ve şunu da söylüyorum. Adını siz koyun. Kangal hani çoban köpeklerindeki boy. Şu French'lerde olsun, French'ten güçlü köpek olmaz. Çok deli köpekler. Çok yürekli köpekler. Hayatta böyle gram çekinmezler, korkmazlar, R yapmazlar. Öyle muhteşem köpekler yani. Ben çok beğeniyorum French Bulldog'ları. Beslerseniz bir gün nasip olursa demek istediğimi anlarsınız. Hem de güzel aile köpekleri. Ben seviyorum yani. Bizim biraz Mia ters ama Romeo öyle değil mesela. Romeo daha akıllı. Mia'yı arada gaza getirdiğimi beni de ısırmaya çalışıyor. Romeo öyle yapmıyor da yetiştirmeyle alakalı arkadaşlar. Sen bir köpeği öyle alıştırırsan yapar. Geçen birisi yazmış ki yorumlara. Yine Raşa bana saldırıyor biliyorsunuz. Ben onu delirtiyorum ya. Kim bilir demiş sen bu hayvanı ne hale getirdin de hayvan sana böyle saldırıyor falan filan. Hani dövmüşüm gibi. Ya arkadaş. Şimdi bir hayvanı dövsen o hayvan senden korkar, sana saldıramaz. Korkar çünkü senden. Çekilir yani. Doğru mu arkadaşlar? Senden korktuğu için sana nasıl saldırsın ki o hayvan? Hayvanda demek ki bir özgüven var ki hani ben o hayvanı şımartmışım, ona müsaade etmişim ki o hayvan böyle yapıyor. Zaten benim üstümde o baskınlığı kuramaz, o hayvan onu yapma cesaretini bulamaz. Anladınız mı? Ama bu arkadaşların kafalarımı basmıyor, kalplerimi çok pis. Yani nasıl düşünüyorlar, ne yapıyorlar ben çözemiyorum değil mi Carlos'un? Halbuki ben Raşa'yı kendim bile isteye şımarttım. Saldırması da hoşuma gidiyor benim yani. Bugün her insan sizin istediğiniz gibi köpek beslemek zorunda değil arkadaşlar. Her insanın kendine göre bir kişiliği var. Her insanın sevdiği bir şey var. Ben kendi istediğim şekilde yetiştiriyorum. Ben nasıl mutluysam öyle yetiştiriyorum. Sonuçta ona bakan, ilgilenen de benim yani. Anladınız mı? Hani diyeceksin ki dışarıdaki insana zarar verir. Hayır. Dışarıdaki insana hiçbir şey yapmaz. Saldırmaz. Buraya hep insanlar geliyor. Bu köpekleri bu bahçeden atlıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Hiç kimseye saldırmışlığı yok. Saldırmazlar aşağı yani. Bana karşı onu yapıyor. Ben de onu yapmasına müsaade. Hoşuma gidiyor yani. Anladın mı? Hoşuma gittiği için. Yoksa ben ona o şekilde eğitmeyi, bana başka öyle yapan köpeğimi gördünüz mü siz? Bir bakın bakayım diğer köpeklerime. Niye sadece Raşa yapıyor bunu? Niye diğerleri yapmıyor? Demek ki ben sadece Raşa'ya müsaade etmişim bunun için. Anladınız mı? O da benim köpeği yetiştirirken ki duygusal profilimle alakalı. Demek ki o zaman onu istemiş canım yani. Ben de ondan memnun olmuşum. Adam desen ki hani bu dışarıdan insana zarar verir öyle yapmam. Hani tamam anlarım, hani bir nebze de doğruluk payı var. Adam da şu konuda haklı derim de öyle de bir şey yok. Hatta şu da var. Bazıları diyor ki köpekler niye öyle saldırıyor falan filan, korumacılık yapıyorlar ya. Ya arkadaşlar ben şehrin göbeğinde mi yaşıyorum? Şöyle bir bakın bakayım. Ben çarşıda falan mı yaşıyorum? Yaşamıyorum, doğru mu? Ben nerede yaşıyorum? Dağın başında yaşıyorum ben. Arazinin ortasında ıssız bir yerde yaşıyorum ben. Tabii ki bu köpekler korumacı olacak. Alanını koruyacaklar, sahiplenecekler. Dışarıya karşı, herhangi bir tehlikeye karşı saldırmayı bilecekler, öğrenecekler. Çünkü benim yaşadığım konum bunu gösteriyor. Böyle yapması lazım bu hayvan. Hadi öyle yapmazsa ne olur bu sefer? Hadi burada hırsız olsa, çakal olsa, bir şey olsa ne olacak? Bu köpekler kendi alanını korumasınlar mı? Tabii ki korumayı öğrenecekler yani, bilecekler. Bir yorum yaparken bir de geniş düşünüp yapmak lazım. Vay efendim niye saldırıyormuş? Ya saldıracak tabii kardeşim, ben nerede oturuyorum görmüyor musun sen yani? Değil mi Tyson? Gel oğlum buraya. Tyson baba.
Tyson neye bakıyorsun orada? Neye? Gel bakayım yanıma. Fare mi buldun? Ne yaptın? Şeki yavaş kız. Mesela Tyson mükemmel bir korumacıdır. Şimdi zaten sizlere diyorum ki Tyson'ı koruma eğitimleri verirken video çekeyim. Ne diyorsunuz? Aynı Hades'e falan yapıyoruz ya. Hırsızdır, kışkırtmadır, hırsıza karşı alıştırmadır. Bana vurulduğu zaman saldırmasıdır, beni korumasıdır, sahiplenmesidir. Ne diyorsunuz? Tyson'ın üstüne diyorum o konuda düşeyim arkadaşlar. Tyson'da sizlere öyle video çekeyim. Oğlum ne buldun sen orada lan? He? Gel. Öyle planlarım var. Şimdi şu ayıyla Carlos'u ben ayırayım da arkadaşlar. Carlos dünden beri salık. Ayıyı akşamüstü kapatmıştım. Gece boyunca Carlos görev yaptı bahçede. Gezdi yani. Hem Carlos'u kapayım, ayı da bir rahat geçsin, alışsın. Şu anki tepkileri güzel gördüğünüz gibi anlaşıyorlar yani. Böyle baskınlık yapa yapa, kurula kurula birbirlerine. Ayarı vere vere, iyi de olsa kötü de olsa anlaşıyorlar. Tabii gönül ister. Hani mesela Tyson'la Carlos birbirinin umurunda bile değil. İkisi de erkek köpek, ikisi de geziyor sağda solda. Mesela birbirinin peşinde gezmiyorlar. Ben ayıyla Carlos'a da bunu başarmak istiyorum. Hani oyun oynasınlar istiyorum. Hani bunu başarabilir miyiz? Çok zor arkadaşlar. Ben bundan sonra başarılır mı bilmiyorum. Yani anca olacağı gene devam edeceği böyle. Ben çünkü hep videoda değilken de hep salıyorum, deniyorum böyle alıştırmak için. Çok çaba gayret gösteriyorum ama olmuyor. En oluru bu yani. Bunu yapabildim. Anca böyle geziyorlar. Gene dağılmıyorlar ama mesela ortada bir kıvılcım olsa, bir kıvılcım ateşlense şu an direkt girerler birbirine. Öyle bir sıkıntıları var. O da nasıl olur? Zamanla dedim de zamanla da olacak işte. Çünkü ayı da baskın, Carlos da baskın. Carlos lider, ayıyı da kendine rakip görüyor kendinden sonra. Anladın mı? O yüzden mesela Hades'e Carlos ayıya yaptığını yapamaz. Ayı buna müsaade ediyor. Ayı buna müsaade ediyor. Niye? Bunun sebebi de ben ayıyı sürüden aldım çünkü. Koyun sürüsüne bakıyordu hayvan. Orada 8-10 tane köpek bir arada geziyorlardı. Yani sürü psikolojisi görmüş bir hayvan olduğu için böyle davranması gayet normal. Ama Hades öyle değil mesela. Hades öyle kadar köpeklerle bir arada gezmedi, anlaşmadı. Hades'i ben her zaman lider ruhlu yetiştirdim. Her zaman baskın yetiştirdim ve tabii ki bir köpek de unutmayın. Sadece örnek bir köpek olarak, örnek bir rotmuş, bir pitmiş, bir kangal olarak bakmayın. Bir köpek de soyu çok önemlidir. Anasının babasının soyu nasıldı, dedesinin soyu nasıldı? Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü köpek ataya benzer, insan da. Hani insan da ataya benzer. Yani der dayına benzemişsin, amcana, babana benzemişsin, carçurt. O da huyunu suyunu atasından alır. O yüzden bir köpek sahiplenirken, alacakken her zaman köpeğin soyuna bakmak lazım. Bugün tipin de bir önemi yok. Yani bazıları diyor ki benim köpeğim koruma yapmıyor. Soyu önemli. Anası babası yapıyor muydu? Dedesi yapıyor muydu? Şimdi sen bunları yapmayan bir hayvandan da yapmasını bekleyemezsin yani. Çünkü bir hayvanın içinde olacak. Örnek bazı insanlar çok özgüvenlidir, bazı insanlar özgüvensizdir. Nasıl insanda da öyleyse köpekte de aynı arkadaşlar. Örnek ben bugün gidip de Jackie'den koruma yapmasını bekleyemem. Niye? Ona uygun bir hayvan değil. Karam yapar mı? O da sanmıyorum yapabileceğini. Niye? Çünkü bakın ben eskiden köpek yetiştirirken arkadaşlar köpeklerimi fazla insanlarla temas ettirmezdim. Hani dışarıda ettirdim de evin içinde ettirmezdim mesela. Bunun sebebi de köpeklerimin alışmamasıydı. Alışmamasıydı yani korumacı olmaları için. Kendi bahçesinde bir kurt gibi davranmaları içindi yabancıya karşı. Ama alışırlarsa bu sefer o korumacılığını bırakırlardı. Ama artık o şekilde yetiştirmiyorum. Daha sosyal olmalarını istiyorum. Daha akıllı olmalarını istiyorum. Saldırmasınlar istiyorum. Tabii bunu yapan köpeklerin tabii var korumacılar. Niye? Geçmişten gelen alıştırmışlığım var onlarda. Bir de içinde de varsa köpeğin yapıyor. Bugün ayı Carlos koruma yapmıyor yani insana karşı. Ama sen Hades'i koy, Tyson'ı koy, Marley'i koy, Sofia koy. Bugün Mia bile saldırıyor yani. Anladınız mı? Mesela bak Reyna da pitbull. Reyna saldırıyor mu saldırmıyor. Niye? Soyda yok. Soyla alakalı. Unutmayın bak soy bir köpekte çok önemlidir arkadaşlar. Belki Karam da beni şaşırtabilir. Şu an yavru bir köpeğin kişiliği yapısı 2 yaşında oturur arkadaşlar. Sen 1 yaşına 1,5 yaşına kadar eğitirsin alıştırırsın. Bir de yavruyken de yanında büyüdüğü köpek önemli. Örnek mesela sen şimdi benim en büyük yaptığım şey Karam'ı ben Jackie ile salıyorum. Ne yapıyor? Jackie'ye benziyor. Jackie örnek alıyor. Anladınız mı? Onunla büyüdüğü için. Ama ben onu Jackie'den ziyade gidip de Hades'in yanına koysam ne olur? Hades'i örnek alır. Büyüğü ne yapıyorsa o da onu yapar. Ama şimdi Jackie örnek alıyor. Anladınız mı? Bunlar ya aslında baktığım çok ince şeyler. Yapılması gereken şeyler de
ince düşünmediğimiz için bir de bilmemekle alakalı. İnsanlar bunu bilmiyor ama bunlar harbiden ince ayrıntılar, noktalar arkadaşlar. Bunları öğrenmek, bilmek gerekiyor. Şimdi mesela o dedim ya, gecenin yavrusu Carlos olan yavrusunun tüylüyü kendime ayırırsam, onu ben mesela, şimdi Hades ona belki saldırır mı bilmiyorum, saldırmayabilir de, çünkü Karam'la eklenemizde Karam'a saldırmıyordu. Karam'a saldırmıyordu o. Anladınız mı? Hades'te Marla'yla ikisinin yanında bırakıp belki başka hiçbir köpekle salmaya da bilir. Bunlar aslında, eğitim öyle bir şey ki salmaman gerekiyor. Ben mesela bazen üzülüyorum, geçsin tozsun da. Mesela onun yanındayız, onun yanından ayrılmaması gerekiyor. Bunlar ince ayrıntılar. Baksana Hades'e. Hades'i şimdi buraya ben bir salsam, o zaman baskınlık mücadelesini göreceğiniz. Bana diyorsunuz Hades'le ayıyı sal Carlos. Arkadaşlar, yani onu anca 2 kişi tutmam lazım. Karşılıklı tanıştırabilirim. Öyle gidip de salamam. Onu bir salarsam var ya oraya. Abo, kıyamet kopar yani. Bir de Hades kitliyor. Ağız yapısı kitliyor onun. Isırdığı zaman ayıramıyorum. Çok zorluyor beni. Ayırıyorum da çok zorluyor yani. Çünkü ağzı çok kuvvetli Hades'in. O yüzden beni sıkıntıya sokuyor. Vallahi arkadaşlar birbirine girdiler. 10 dakikadır ayırmaya çalışıyorum. Kur'an çarpsın. Alayım, Marla'yı, hepsini, geceyi meceyi, hepsini zorla topladım. Şu an biraz yorulmalarını bekliyorum. Hayır Mia! Çık da ya iyice. Şimdi ayıramıyorum, tek başımayım bak. Buraya gel, buraya çekeceğim onu şimdi. Gelmesini bekliyorum, kapıyı açtım. Hemen birini buraya koyacağım. Ayırıp ondan sonra çekeceğim, ayıracağım arkadaşlar. Şu anda bir şey yapamıyorum. Bekliyorum, az önce su falan döktüm. Şimdi ben çektim mi yırtılıyor bu sefer. Hayvan dışını geçirdi. Hey! Sakin ol. Bekle. Bak şimdi geldi. Dur bir dakika, yaklaşsana. Hey! Mia çık! Çık! Şimdi zar çektim buraya. Hemen birini tutup, yani buraya yaklaştılar. Çektim yavaş yavaş. Hemen birini içeri attım arkadaşlar. Vallahi nefes nefese kaldım ya. Vallahi anlatamam, öyle böyle. Çok kötüyüm. Vallahi billahi çok kötüyüm. Gel. Lan ne güzel. Allah şöyle hadi. Bir anda var ya. Gel. Geç. Terbiyesizlik yapma. Vallahi billahi nefes nefese kaldım. Acayip kötüyüm. Dur. Hayır. Geç. Geç. Oh. Bekle. Arkadaşlar. Şimdi tek başına ayrılırken bir tarafı tutup çektiğin zaman diğer taraf ısırıyor. Sen de onu böyle esnettiğin için diğer taraf dişini geçiriyor ya. O taraf yırtılıyor, kopuyor. O yüzden böyle bir durumda sakin kalmak en güzeli. Hemen diğer köpekleri topladım ben. Marla'dır, Ala'dır, Isabel'dir. Pardon, Isabel yoktu zaten. Tyson'dır falan. Tyson orada dalıyordu. Havada yakaladım Tyson'ı. Ondan sonra Mia'yı kapattım az önce. Buraya doğru hafif hafif çektim mi? Hafif. Getirdim, hızlı çektim mi? Bu sefer tuttuğu yer yırtılıyor. Oradan hemen Carlos'u içeri aldım. Ayıyı fırlattım. Ondan sonra kurtardık. Yani bu durumda tek yapabileceğin, tek başına sen birini çekip ayırdığın zaman diğeri dalıyor bu sefer. Ne oluyor? Tuttuğun hayvan zarar görüyor. Anladın mı? Bu sefer tuttuğun köpek zarar görüyor. Yani böyle bir yere koyacaksın. Aniden hemen birini kapayıp birini o tarafa fırlatacaksın. Yoksa ayrılması olmuyor. Şimdi ben senelerdir bunu tecrübe edip gördüğüm için arkadaşlar. Dur bakın gel. Geç Carlos, geç. Carlos'a bir pansuman yapmamız lazım. Carlos'a bir pansuman yapmamız lazım. Bak gördün mü bak. Gene gidiyor. Gene gidiyor. Abi yok, durmak yok ya. Vallahi. Carlos tamam. Hadi bakayım hadi. Hadi. Çık. Çık tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi. Çıkın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Carlos kamburlaştı bildiğin ya. Vallahi billahi. Oh. Vallahi dalmıyorlardı. Videoyu kapattım, yemin ediyorum size. Aradan 1 dakika geçti geçmedi yani.
Videoyu kapattım. Doğumhaneye girdim. Tak onlar da birbirine girdi. Onun kapısındalardı. Hiçbir şey yoktu bir anda. Şimdi Carlos, bakayım şöyle ciddi bir şey var mıdır? Buralara biraz şey oldu da ciddi bir şey yoktur. Şimdi Carlos'ta acayip kürk var ya. Bu büyük ihtimal ayının ağzındaki kan arkadaşlar. Carlos'un değil o. O ayının ağzındaki büyük ihtimalle. Carlos'u bir bacağından ısırdı. Carlos onu bacağından ısırdı da o büyük ihtimal ayının ağzındaki kan. Bir arada çünkü ağız ağza falan birbirlerine girdiler. Carlos gel. Hadi geç oğlum sen dinlen. Hadi geç. Orada da Sofya ile Tyson birbirine giriyor. Allah'a şükür var ya, Tyson öyle güzel bir çocuk ki sözümü dinliyor. Hayır dedim mi duruyor. Hayır dedim mi durmasa var ya büyük sıkıntı. İşte bak böyle olmasının sebebini biliyorsunuz mu arkadaşlar bak. Carlos'un bacağına kramp gelmiş, Carlos yaşlı diye. Yaşlı olduğu için. Gene iyi dayanıyor valla. Vallahi billahi gene iyi dayanıyor. Şimdi Carlos'un bir dinlenmesi lazım. O bugün komple yatar. İçeri bir geçsin. Bir yatsın, ben de bir yarım saat sonra antibiyotiğini falan yapıyorum. Hemen böyle kavgadan yarım saat, bir saat sonra antibiyotiklerini yapıyorum ki bir tarafları şişmesin, ödem yapmasın diye arkadaşlar. Bir yarım saat dinlensin bakalım oğlumuz.